Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bir önceki videomuzda ördüğümüz parçalarımızı artık tavuğumuzun vücuduna monte etmeye başlıyoruz, dikmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ibiğimiz var. İbiğimizi tepe noktasının ve gözlerini tam ortalayacak şekilde bu dört parçanın ortasından bu şekilde iğne yardımıyla monte ediyoruz. Burada da orta noktasına denk gelmesi lazım. Bu şekilde. Tam ortalamamız gerekiyor. Sonra gagasını alıyoruz. Gagasını da bu iki gözümüzün, gördüğünüz iki gözün tam orta noktası ve başlangıç şu noktadan olacak şekilde tutturacağız. Gördüğünüz gibi. Bir iğne yardımıyla daha şöyle tutturursak. Geliyoruz kanatlarına. Kanatlarımızı bu şekilde dikeceğiz. Yukarı doğru bakacak. Bu tüylerini ifade eden yerler. Onu da 10 ve 17. sıralar arasına dikeceğiz. Yani şu tepe noktasından sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. 10. sıradan pardon. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yani şu araya dikeceğiz. 10. ve 10 ve 17. sıralar arasına dikeceğiz. Onu da şu şekilde tutturuyoruz. Yukarı doğru bakacak uçları. Diğer ibiğimizde, kanadımızda tabi onu bir tersten dikmemiz gerekecek. Dolayısıyla bu ipi de içeri çekelim. Yani bu kanatların yukarı doğru olması gerekecek. Onu da aynı sıralar arasına dikiyoruz. Yani 10. sıramız burasıydı. Buradan devam ediyorum. Yani buraya denk gelecek. Şöyle yukarıdan baktığınızda aynı orantıda olması gerekiyor. Şu mesafelerin eşit olması lazım. Şimdi tutturacağım kanadımı da. İbiğini dikmeye başlayalım. İğneme ipimi geçiriyorum. Şimdi önce bu noktadan arkaya çıkacağım. Başlangıç ve bitişi sabitlemek için bunu alabilirim artık. Burada şimdi yukarı doğru teker teker her bir sıraya
çıkarak bunu da alabiliriz artık. Tek tek dikiyorum. Ben uzun bir iğne tercih ediyorum dikişlerde. Çünkü dikmesi daha kolay oluyor. İçi de elyaf dolu olduğu için uzak noktalara çok rahat ulaşabiliyorum. Rahat bir noktadan batmayı deneyin. Yoksa ipi çekmesi çıkarması çok zor oluyor. Evet, buradan da dikeceğiz. Ve arkadaki o başlangıç deliğinden çıkacağım. Şöyle göstereyim. İpimi burada düğüm yapacağım. Ve aynı delikten batıp herhangi bir yerden çıkıyorum. Ve ipimi kesiyorum. İbiğimizi diktik. Sıra geldi gagamıza. Hemen şu çıktığımız ipi de şöyle bir içeriye alalım. Şimdi gagamızı dikeceğiz. Yine başlangıç noktasından bir sabitliyorum. Böyle alttan alıyorum. Şimdi çıkarabilirim iğneleri. Şimdi bakın böyle girmiyorum. Bu şekilde. Yandaki delikten çıkıyorum. Dibine batıyorum. Yine alttan alacağım. Bakın alttan alıyorum. Şimdi böyle dikersem bu iplikler gözükecek. Çok çirkin olacak. Şimdi diğer taraftan çıkacağım. Yine alttan alıyorum. Dikip şu baştaki delikten çıkıyorum. Şimdi burada küçük bir düğüm yapacağım. Gördüğünüz gibi şu dibine batıp arka taraftan çıkıyorum. Hop. Evet. Gagamızı da diktik. Geldik kanatlara. Kanatlarını dikeceğiz. Şimdi bakın burada şu ipin gözükmemesi için diğerinin içinden bir geçiriyorum. Sonra dikmeye başlıyorum. Buradan devam ediyorum. Yuvarlayarak dikiyorum. İğnelerimi çıkarabilirim artık.
Sonra ipimi yine sabitleyeceğim. Ve kesiyorum. Diğer kanadımızı da dikiyorum. Diğer kanadımızı da yine aynı şekilde dikmeye devam ediyorum. Evet. Şuradan bir yerden çıkaracağım. İğnelerimi de alıyorum. Herhangi bir yerden çıkıp şu şekilde ipimi düğümlüyorum burada arkadaşlar. Sıra geldi kuyruğumuza. Kuyruğumuzu da şu kanatlarımızın şu alt hizasından bu şekilde aynı hizaya dikeceğiz. Onu da belirliyorum. Buradan dikiyoruz arkadaşlar. Tam ortalamamız lazım. Şu ibikle aynı hizaya gelmesi gerekiyor. Şuradan bir sabitleyelim. İğnelerimizi çıkaracağım çok. İpimi içeriye sokuyorum ve kesiyorum. Sıra geldi bacaklarımıza. Bacaklarımızı da ortalayacağız. Şu şekilde dikiyoruz. Göz hizasına gelsin. Diğer bacağımızı da yine aynı göz hizasında dikiyoruz. Yani bu gözlerle aynı hizaya gelsinler. Ve birazcık yanlara doğru baksınlar şöyle.
Bir de şöyle ayakların açılmaması için bir ön sıradan tutturacağız ayağımızı. Yani şu diktiğimiz bölümün bir ön sırasından çıkacağız. İkinci sıradan ayağımızın çıkıp tekrar buraya batıyorum ve ayaklarımın daha düzgün kalmasını sağlıyorum. İpimizi de düğümleyip koparacağız şimdi. Buradaki bir boşluğa görünmeyecek şekilde giriyorum. İpimi çekiyorum. İkinci bacağa geçiyoruz. İkinci bacakta aynı şekilde yine ayaklar dışarıya bakacak şekilde dikiyoruz. Ve bir üst sıradan çıkıyorum. İğne alabilirim. Ayağın ikinci sırasından girip boşluktan rahat bir deliklerden girin. Şimdi bakın aynı bölüme tekrar batıyorum. Ve ipimi sabitleyip çıkıyorum. Evet. Tavuğumuzu diktik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanatlarımız, kuyruğumuz, şu başlangıç iplerini de temizleyelim. Kuyruğumuz ve kanatlarımız hepsi tamamlandı. Şu ipiğimizi de düzeltelim. Evet. Tavuklarımız bu şekilde. Çok şirin oldular değil mi? Kanalımı izlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde, yeni örneklerde buluşmak üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağ alttaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi de açabilir, yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Bizi izlemeye devam edin.